Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, Borsa İstanbul, altın ve genel borsa incelemesi yapacağız arkadaşlar. Genel manzaraya baktığımızda kripto paralarda düşüşler var. Ethereum kritik bölgelerin altına atacakmış gibi duruyor. Ancak daha mum kapatması gelmedi. Büyük ihtimal atmayacak ama burada arkadaşlar trendinin sınır bölgelerini zorluyor. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin de aynı şekilde trend bölgesinin sınır bölgelerini zorluyor. Altında günlük kapatma gelirse burada yatırımcılar tarafında kısa vadeli bir olumsuz algı oluşabilir. Altın tarafına bakacak olursak altın 4400'ün altına attı ancak halen altında mum kapatması yapmadı. Geçmişte de arkadaşlar bu şekilde kapatmalar vari hareketler yaptı ancak mum kapatması 4400'ün üzerinde gelmişti ki burada altın arkadaşlar 4100 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşadığı halde 4400'deki destek bölgenin altında mum kapatması yapmamıştı. Ve altın arkadaşlar bakacak olursak güç indeksinde de aşırı satım bölgesine yani böyle artık korkunun en had safhalara çıktığı bölgelere geldi. Burada hem destek bölgesine gelmesi hem de güç indeksinde bu bölgelere gelmesi yani kritik bölgelere gelmesi buralardan tepki alabilir mi soru işaretlerini oluşturuyor. Gümüşe bakacak olursak gümüşte de benzer bir manzara var ama gümüşün bir süre daha düşüş yapma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gümüşte hem destek bölgeleri kaybedilmiş gibi gözüküyor hem de daha güç indeksinde tam net bir sinyal yok. Tabi bu güç indeksine baktığımızda her şeyi belirlemiyor. Ancak şu an arkadaşlar altında çok güçlü bir tepki gelmezse ki gelmeyecekmiş gibi duruyor. Gümüşte de burada bir toparlama hareketi göremeyebiliriz. Hatta altın kademeli toparlarken gümüşte düşüşlerde görebiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda endeks olarak bakmıyorum arkadaşlar. Endeks genel düştü vesaire demek istemiyorum. Çünkü burada sektörel olarak bakmak gerekiyor. Kendimizi koruyabileceğimiz birçok sektör var. Bu sektörlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Katılda sürekli olarak ne yapıyorum, ne ediyorum bahsediyorum. Ama burada arkadaşlar genel geçer bir şekilde sektörel şekilde burada manzaradan bahsedeceğim. Birinci olarak arkadaşlar bu savaş biterse ilk fiyatlanacak sektör bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektöründe bu gördüğünüz birçok bankacılık hissesinde fena şekilde yukarı yönlü hareketler olur diye düşünüyorum. Çünkü bu savaşın bitmesiyle beraber yabancı yatırımcının ilk parayı koyduğu yer bankacılık şirketleri, bankacılık hisseleri oluyor arkadaşlar. Burada bankacılık sektörüne kendim yatırım yapmıyorum. Çünkü savaşın daha biteceğini düşünmüyorum. Savaşın bitmesini istiyor muyum? Normal şartlarda isterdim. Bir barış olsun isterdim ama şu anki şartlarda arkadaşlar Amerika'nın yaptıklarına baktığımızda Amerika sürekli olarak asker yığınağı yapmaya devam ediyor. Yeni gemiler, yeni askerler sürekli olarak göndermeye devam ediyor Orta Doğu'ya ve diyor ki biz barış istiyoruz. Kardeşim barış istiyorsan bir askerlerini önce bir çek. Askerlerini çekmiyorsan en azından şu yeni gemi gönderme. Yeni gemi gönderiyorsun. Sürekli olarak takviye olarak birçok gemi gönderiyorsun ve diyorsun ki biz barış istiyoruz. Müzakere masasındayken de arkadaşlar burada tüm takviyeleri gelene kadar istediği gemiler gelene kadar müzakere masası vesaire dediler. İstedikleri gemiler doğru konumlara geldiğinde bombalamaya başladılar arkadaşlar. Masayı devirdiler. Şu anda bundan dolayı eğer bir barış masası kurulursa bu barışın olmayacağını düşünüyorum. Yani burada Amerika arkadaşlar ne zaman İsrail mühimmat stoklarında sıkıntı yaşasa hemen barış istiyoruz diyor. Ya da burada savaştan önce bir hazırlık süreci gerekiyorsa müzakere masası kuruyoruz diyor. Ama burada asıl amacı zaman kazanmak. Ondan dolayı şu an bir barış masası kurulsa da arkadaşlar bu barış masası gelip geçici olacaktır. Amerika İran'ı vurmaya devam edecektir. Ondan dolayı sarı kafa ne kadar istese de onun efendileri öyle istemediği için neden Yahu denilen adam ismini tam söyleyemiyorum. Neden Yahu diyorum. Sarı kafanın tasmasını düzgün şekilde eline aldığı için arkadaşlar burada ne kadar barış masası kurulsa da bu barış masasının devrileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da şu anki savaşın devam etme durumunun borsalar için dahi sağlıklı olacağını tahmin ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ya o nasıl iş? Şu an manzara böyle arkadaşlar. Şimdi sektörlere gelecek olursak ben bankacılık sektörüne şu an yatırım yapmıyorum. Çünkü savaşın bitmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hangi sektörlere yatırım yapıyorum? Birinci olarak parakende arkadaşlar. Parakende çünkü burada savaş devam etse de etmese de çalışması gereken bir sektör. Siz günlük ekmek yiyorsunuz. Günlük marketten peynir, zeytin alışverişinizi yani illaki bir kahvaltı falan yapıyorsunuz. Hadi diyelim ki hiçbirini yapamıyorsunuz. Ekmeğin yanında bir kuru soğan diyelim. Kuru soğanı dahi arkadaşlar bir yerden almanız gerekiyor. Ondan dolayı parakende şirketlerinde burada ben büyük bir düşüş beklemiyorum. En azından bizi koruyacağını düşünüyorum. Tabii ki de hepsi değil arkadaşlar. Bakın birçoğu çöküyor. Burada ben hangilerinin güvenli liman, hangilerinin sorunlu manzara olduğunu tahmin edip belli güzel gördüğüm şirketlere yatırımlar yapıyorum. Ki bunların da birçok incelemesini vesaire de yapıyorum. Yani ne kadar borcu var, ne kadar borçlanmış. Mesela bir tanesine bakalım. Migros'a bakalım arkadaşlar.
Burada bakın ne kadar borcu var. Ne kadar cash miktarı var. Cash'in borca oranı. Bunların hepsini buradan görüyorum. Ve burada sağlıklı gördüğüm hisseleri genel teknik analizde düzgünse bunlara yatırımlar yapıyorum. Sektör olarak ikinci sektör arkadaşlar, burada bakacak olursak teknoloji, iletişim, savunma. Şimdi savunma şirketlerine ben yatırım yapmıyorum. Çünkü savunma şirketlerinin nasıl dikine dikine çıktığını görüyoruz. Dikine dikine çıkması benim iştahımı kaçırıyor arkadaşlar. Ne kadar %100 çıkacak deseler de çok çıkmış bir varlığı alasım gelmiyor. Ondan dolayı savunma şirketleri zaten primlendiği için burada savunma şirketlerindeki varlıklarımı iletişim tarafına geçirdim. İletişim de bir ihtiyaçtır. İster savaş sürsün, ister devam etsin arkadaşlar, ister bitsin savaş. Bunların önemi yok. İletişim sürmek zorunda. İletişim sektörleri lojistiğe de aşırı şekilde bağımlı değil. Evet, petrol fiyatları bunları da etkiliyor ama bizim düşündüğümüz şekilde aşırı şekilde etkilemiyor. Bunları güvenli liman olarak aldım. Yani dolar tutmak yerine, burada TL tutmak yerine, kağıt paraları tutmak yerine ya da altın tutmak yerine kendime güvenli limanlar oluşturdum ve diğer şirketlerimi zararına da olsa satıp arkadaşlar bunlar tarafına geçtim. İlla ki bu şirketlere geçmiyorum. Bu şirketler derken şu an tekniğini gösterdiğim şirketler değil arkadaşlar. Genel manzarada güzel gördüm. Birçok şirketi değerlendiriyorum ama sektörel olarak değerlendiriyorum. Yani sektörel olarak sıkıntıdaysa Borsa İstanbul tarafında alımlar yapmıyorum. Bunları da Katıl'ın ikinci seviyesinde paylaşıyoruz. Eğer hisselerde işlem yapıyorsanız arkadaşlar Katıl'ın ikinci seviyesinden katılarak sizler de bu tarz analizlerimizden faydalanabilirsiniz. Burada da bahsedeceğim. Zaten normal kanalımızda da burada hangi sektörlerde genel manzarada bir sıkıntı var ya da hangi sektörler olumlu şekilde fiyatlanabilir, bunlardan bahsedeceğim. Burada soracağınız diğer bir şey büyük ihtimal enerji sektörü olacaktır. Enerji sektöründe herhangi bir alım yapmıyorum arkadaşlar. Enerji sektöründe alım yapmamamdaki sebep şu an belirsizlik var. Petrol fiyatları yukarı gitse de bu enerji şirketleri olumlu fiyatlayacak mı? Ya da yeşil enerji diye sırf her şeyimiz ona basmamız mı gerekecek? Petrol bitti falan manzarasına mı gireceğiz? Ben bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Enerji şirketleri artsa da bir barış durumu olursa 1-2 hafta içerisinde olabilir deniliyor. Burada arkadaşlar o topladığınız enerji şirketlerinde de büyük sıkıntılar oluşabilecektir diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar sürekli pause atarak videoyu çekiyorum çünkü mideme kramplar giriyor. Bir rahatsızlık var. Neden olduğunu bilmiyorum. Bugün 3-4 saat uyudum bu kramplar yüzünden. Halen aşırı şekilde kramplar giriyor. Yani bu kalbimin aşağısına, midemin üst kısmına doğru bir kramplar giriyor ve rahat şekilde bu videoyu çekemiyorum arkadaşlar. Sürekli pause ata çekiyorum. Belki fark ediyorsunuzdur. Böyle yani rahatsız olduğumu görüyorsunuzdur. Ama genel manzarada her gün video atmaya çalışıyorum. İki elimiz kanda da olsa dahil. Zamanında korona vakaları varken, korona patlak vermişken, ben de korona iken arkadaşlar bu kanala video çekmiştim. Neyse, çok uzatmayalım. Burada korku endeksidir, mork endeksidir çok bakmaya gerek yok. Ama şu an insanların kriptolar tarafında çok büyük korkuda olmadığını düşünüyorum ben. Yani bu korku endeksinin çok doğru çalışmadığını düşünüyorum. Dünyada tüm varlıklar fena şekilde düşerken, yani tüm sektörel olarak belli hisseler harici tüm şirketler, altın, gümüş, emtialar, güvenli liman denilen her şey çatır çatır düşerken ve son süreçlerde insanlar altın fiyatı çok çıktı, gümüş de çok çıktı, ben bakır külçe alayım deyip en yüksek fiyattan, neredeyse 2x fiyattan bakır külçe alıp şu an düştüğünü gördükçe burada kriptolara olan ilginin artacağını düşünüyorum. Yani şu an manzaraya bakacak olursanız arkadaşlar altın düşüyor, gümüş düşüyor, emtiaların hepsi düşüyor. Dolar tarafında bir nevi olumlu fiyatlama var ama bunun da geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü dolar tarafında da arkadaşlar insanlar kalmak istemiyor. FED ne kadar şahinse takılsa da, yani FED biz şahinsiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, faiz arttırımı dahi yaparız gibisinden böyle aşırı cesur açıklamalar yapıyor. Aşırı şahin açıklamalar yapıyor. Buna rağmen arkadaşlar dolar endeksi 100 puanın üzerine halen atabilmiş değil. Bundan kaynaklı olarak şu an güvenli liman yok arkadaşlar. Şu an güvenli liman yok. Neyi tutabiliyorsanız, neye inanıyorsanız güvenli limanınız o oluyor. Ve ben burada kriptolara güveniyorum. Kriptolara inanıyorum arkadaşlar. Ek olarak da Borsa İstanbul tarafında da sektörel olarak değerlendirdiğim şeylerden bahsediyorum. Ancak şöyle bir fark var. Ben kriptolarda uzun vadeciyim. Borsa İstanbul'daki paramın Borsa İstanbul'da olmasının sebebi kısa vadeli kar edip kriptolar tarafına aktarmak arkadaşlar. Uzun vadeli varlıklarımı Borsa İstanbul'da yaptım. Kısa vadeli işlemlerden arkadaşlar toplayarak arttırıyorum. Yani uzun vadeli varlıkların miktarını bu şekilde arttırıyorum. Ya da coin'den coin'e aktarımlar yapıyorum. Mesela bugün çok düşmemiş bir coin var mı diye baktığımızda çok fazla yok ama birisi aşırı düşerken diğeri çok az düşüyor arkadaşlar. O az düşmüşten alıyorum. Çok düşmüşe aktarıyorum. Bu şekilde pirinçte bulguru, bulgurlu arkadaşlar bal kabağını değiştire burada sonuç olarak adet miktarlarını arttırmış oluyorum. Benim uyguladığım sistem ve düzen bu şekilde gidiyor. Zarar ediyorum, etmiyorum. Bunlar hakkında çok konuşmamak gerekiyor. Yani çünkü
kriptolar tarafında zarar etmemek son 4 yılda imkansıza yakın. Kriptolarda ben de eksideyim arkadaşlar. Büyük şekilde eksideyim. Ve bu paramın hepsiyle Borsa İstanbul'da kısa vadeli yapsam şu anki paramın belki 5-6 katından fazla bir miktarım olacaktı. Hatta 10 katına yakın miktarım olacaktı. Ancak kriptolar böyledir arkadaşlar. Kriptolar alır sonrasında anormal miktarda verir. Bunu ben geçmişte yaşadım. Borsa İstanbul'daki varlıklarımın hepsi kriptolardan geldi. Yani şu an Borsa İstanbul'da işlem yapıyorum falan diye anlatıyorum ya. Bu varlıkların gelir kaynağı kriptolardır. Kriptoların ekmeğini yedik. Kriptolara vefa borcum var ve burada kriptoların da gelecekte ne yapabileceğini biliyorum arkadaşlar. Gelecek dediğimiz şey de çok uzak bir gelecek değil. Yakın bir gelecekte olacağını düşünüyorum. Özellikle bu savaşların bitmesiyle beraber, enerji fiyatlarının aşağı yönlü indirilmesiyle beraber, sarı kafanın seçim ekonomisine geçmesiyle beraber çok hızlı şekilde büyük bir para basımıyla borsaların anormal şekilde toparlanacağını düşünüyorum. Bu tarz krizlerin her seferinde arkadaşlar kriptolara yaradığını hatırlatıyorum. Kripto paralar özellikle Bitcoin arkadaşlar her krizden sonra çok sert şekilde kalkmıştır. En yükselen varlık olmuştur. Şu anda aynı manzaranın yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı arkadaşlar yatırımlar yapmaya devam ediyorum. Şu an teknik olarak da çok sıkıntılı bir bölgede değiliz. Evet bu şekilde bir günlük kapatma gelirse birazcık sıkıntı oluşabilir. Ama özellikle Bitcoin tarafına bakacak olursak trend bozulmayacak. Yani 3 aşağı 5 yukarısında çok azıcık altına atabilir. Ama burada arkadaşlar yapı halen devam ediyor. Şu anki seviyelerinde kapatma yaparsa bu sadece bir trend testi olacak. Sonrasında hareketlerimize devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ethereum'da da manzara benzer şekilde arkadaşlar. Ben Ethereum'un kapatmasını da burada kritik bölgelerin altında geleceğini düşünmüyorum. Ethereum'da da manzaranın çok olumsuz sonuçlanacağını tahmin etmiyorum. Şu anlık manzara bu şekilde. Bunları söyledikten sonra videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar katılmak isterseniz katıl özel birçok videolar hazırlıyoruz. Burada hem Borsa İstanbul'a özel hem altcoin'lere özel birçok teknik analizler, temel analizler paylaşıyoruz. Bununla beraber kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin tamamını açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmazsanız maalesef ki birçok şey sizin ana sayfanıza düşmüyor. Manzara bu şekilde diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.